Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda mavi ve beyaz koton ipler ile 2,5 milimetre tığ kullanarak en kolay tığ işi kar tanesi bardak altlığının yapılışını anlatacağım. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine başlangıçta yapmış olduğumuz zincir ile birlikte toplam 12 tane ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili trabzan ve alt sırada yapmış olduğumuz 12 trabzanın her birinin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak toplam 24 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 5 zincir. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yapalım. 1 zincir. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. 1 zincir. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan ve aralarında bir zincir olacak şekilde alttaki trabzanların her birinin tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim ve toplam 24 tane boşluk oluşturalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir ve 3. zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. Beyaz renk ile devam edelim. Herhangi bir zincir boşluğunun içerisine ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve ilk ilmeğin tepesinden kayma dikiş yaparak popcorn oluşturalım. 2 zincir, sonraki zincir boşluğuna geçiş yapalım. 4 tane ikili trabzandan oluşan popcorn yapalım. İki zincir, sonraki zincir boşluğuna geçiş yapalım. 4 tane trabzandan oluşan popcorn yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerlemeye devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir yapalım. İlk popcorn'un tepesine kayma dikişi, bir zincir yaparak ipi keselim.
Tekrar mavi renk ile devam ederek son sırayı yapalım. Herhangi bir iki popcorn ortasındaki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane sık iğne yapalım. Sonraki iki zincir boşluğuna da 3'er tane sık iğne yapalım. Toplam 9 tane sık iğne yapmış olduk. Sonraki zincir boşluğuna kayma dikişi, 5 zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, 5 zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, 7 zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne, aynı boşluktan devam edelim. 5 zincir sık iğne, 5 zincir kayma dikişi yapacağız. İlk deseni bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi sonraki boşluktan başlayarak yan yana 3 boşluğun her birinin içerisine 3'er tane sık iğne yapacağız. Sonraki zincir boşluğuna burada oluşturmuş olduğumuz desenin aynısını tekrar edelim. Kayma dikişi, 2 tane 5 zincir ile sık iğne yapalım. Yedi zincir aynı boşluğa sık iğne. Aynı boşluktan devam edelim. 5 zincir sık iğne, 5 zincir kayma dikişi yapalım. İkinci deseni de bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar 3 tane zincir boşluğunun içerisinin her birine 3'er tane sık iğne yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Burada oluşturmuş olduğumuz iki desen arasında mutlaka 3 tane zincir boşluğu kullanmayı unutmayalım. Son deseni yaptık ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir miktar ip bırakarak ipi keselim.
İlk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Son aşama olarak burada 7 zincir yapmış olduğumuz en yüksek olan zincirin uç noktasından yukarıya doğru asılarak kar tanesi formatını verebilirsiniz arkadaşlar, ya da ütünün buhar yardımıyla düzeltme işlemi yapabilirsiniz. Evet, böylelikle bardak altlarının da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Kamera arkasında renk geçişlerini farklı sıralarda kullanarak beyaz ve mavi ile yine ördüm. Bu da gayet görmüş olduğunuz gibi şık oldu arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.